Abi hoş geldin. Ne alemdesin? Hoş bulduk Tonguç. İyiyiz. Keyfimiz Valla yerinde. süper sevindim. Ya bugün senle hep kendi aramızda konuşmalarımızda bana söylediğin bir laf vardı ve çok hoşuma gitti. Yani ormandayken işte kibritin ıslanabilir. Okey, başına çok da kötü bir şey gelmez. Kıyafetin ıslanabilir. Çok kötü bir şey gelmez. Çadırın uçabilir. Yiyeceğin biter, yine bir şekilde yiyecek veya su bulabilirsin. Ama bunların hepsini yapabilmek için en bitmeyecek, en tükenmeyecek bir kaynağı var aslında kampçının demiştin. Ya da tam böyle olmayabilir. O da Hı. bıçaktı abi. Bugün Bıçaklar o. bıçaklar. Bugün bıçaklar üzerine konuşalım istiyorum. Tamamdır. Tamam. Birkaç sorum var. Bıçaklar konusunda insanların kafası karışık. Çok fazlaca herkesin kendi doğrusu yanlışı var. Ben şöyle bir soru sormak istiyorum sana. Gayet genel. Atıyorum bushcraft, outdoor, survival bıçaklar diyorlar. Ya Hı bunların hı. arasında böyle keskin bir fark var mı? Nedir bu? Yani şimdi şöyle istersen baştan biraz alayım. Hani geçmiş tarihteki kampçılıktan, daha doğrusu bıçakçılık benim için bıçak üretimi nasıl başladı Tamam. konusuna baktığında işte 89'larda, 90'lı yıllarda işte kamp gençliğimizde gittiğimiz kamplarda işte izcilik yaptığımızda bir dönem var. Hı O hı. dönemde ihtiyacımız olan bazı şeyler vardı bıçakla alakalı. İşte hani sadece ip kesmek değil. Bir bakıma işte güvenlik, bir Hı bakıma hı. işte yeri geliyor çukur kazman gerekiyor, toprağa deşmen gerekiyor, bir taşı yerinden kaldırman gerekiyor. Elle yapamıyorsun, etrafını kazman gerekiyor gibi gibi. Hı hı. E, Her konuda yanında bir yardımcı ihtiyacın oluyor. İşte bundan dolayı da bıçak ki o zamanlar işte hani silah ruhsatı, silah falan o yaşlarda zaten mümkün değil. Biz için şey kurtuluş noktası her noktada elimizde bulundurduğumuz. Hatta biz kampta 3 tane bıçak taşırdık. Öyle söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi şimdi bolt knife diyorlar. İşte hani atma bıçağı Hı hı. tarzında. O biraz eğlencelik. Hani keyfi olduğu zaman. İşte bir tanesini güvenlik amaçlı kullanırdık. Bir tanesi de işte sobada domatesli işte yiyeceğimizi yapacağımız daha hafif tarz ufak bıçaklar oluyordu. Ya da çakı da olabilir. Hani Hı hı. illa bıçak da söz konusu olmayabilir. Sonuçta bu ihtiyaçların temeline baktığında işte yıllar boyunca da bazı şeyler geliştiriyorsun. Ormana gittikçe ihtiyaçların değişiyor. İşte büyüdükçe ihtiyaçların değişiyor. Ondan sonra bir de biz tabii böyle 70-80 tane çocuğu götürüyorduk izcilik zamanında. Gene silah yok, tüfek yok, bir şey yok. Neyle koruyacaksın, neye de güveneceksin, neyine güveneceksin tarzında. Yavaş yavaş bıçaklar büyüyor. Hani ister istemez kendini daha güvende hissedeceğim büyüklüklere geliyor. Şimdi buradan yola çıkarak yani bir bushcraft bıçağı, bir işte survival bıçağı, bir kampçı, bir avcı bıçağı dediğin zaman tabii ki sonuç itibariyle kesmesini bekliyorsun. Hani öncelikle. Ama ayrım nedir? Şimdi bir avcının temelde ihtiyacı olan şey açıkçası hani av zamanım da oldu. İstemeyerek söylüyorum ama hani şu anda çok da iyi gözle bakmıyorum avcılığa ama tabii gençken böyle özellikle ben Ankaralıyım. Hı hı. Ankara'da çok böyle ava giden abilerimiz vardı. Çantacılık yaptık zamanında da. Bizim için orada hani bıçak çok bir şey esprisi yok. Ancak büyük bir hayvan vuracaksın ki işte büyük hayvan domuz. Hı hı. İşte derisini yüzmek için hani kullanacağım bir bıçağı işte Skyner dedikleri Hı hı. modelde bir bıçağa ihtiyacın olur. Onun da ağzı işte drop point dedikleri yuvarlak D şeklinde bir ağızdır. Hı hı. E, Bugüne kadar domuzu derisini yüzen oldu mu Türkiye'de? Yok. Çünkü domuz vurulur, orada bırakılır. Kuyruğu alınır. İşte otel varsa otele satarsı falan köylüler otelcilere satarlar. Geyik vuramazsın, yüzemezsin. Keçi vuramazsın, yasak, yüzemezsin. Ayı zaten yasak, kurt zaten yasak. Hı hı. Çok da avcının böyle bir bıçağa ihtiyacı olmuyor Türkiye'de. Ama Kanada'da yaşıyorsan orada gidiyorlar adamlar koskoca geyiği vuruyorlar, derisini yüzüyorlar, alıyorlar evlerine etini götürüyorlar. Hani o noktada av bıçağı gerçekten yerini buluyor. Hani Ben Türkiye'de pek olmuyor. bir tane deliyle tanıştım abi. Şeyden Twitter'dan, hatta çok hoş sohbet bir arkadaş, onunla da tanışıyoruz. O valla vuruyor domuzu, derisini de soyuyor, artık yiyor büyük ihtimalle, hiç Afiyet sallamıyor olsun. yani. Çok nadir. Yani ya şimdi eğer tüketeceksen zaten avcılıkta hani yiyeceğin hayvanı vurmalısın. Hı Yani hı. o da bir can sonuçta. Allah'ı yarattı. Yemeyeceğin bir hayvana zaten zarar vermek bence çok da doğru değil. Eğer domuz vuruyorsan da
yemek için vurmalısın. Bakarsan onun işte derisini o zaman yüzersin. Ama dediğim gibi genel anlamda avcılıkta kullanacak bıçaklar biraz fanteziye Hı kaçar bu hı. durumda. Ona bir şey demiyorum. Şimdi bushcraft bıçağı da şimdi tabii tercihler de var. Şimdi gerçek bushcraft bizim Türkiye'de birkaç tane arkadaş yapıyor. Hı hı. Tamamen kendi ürettiği ürünlerle çantasından tut, baltasından tut, ipiydi mipiydi yani urganla birleştirip Hı hı. halat yapmalardan tut. Barınak kurma olayı tamamen doğal. Naylon bile kullanmıyor adamlar. Yani çadır madır zaten yok. Ondan sonra yere battaniye atıyor, battaniyeyle yatıyor. Bu adamın tabii ki bir her şekilde kullanabileceği bir bıçağa ihtiyacı var. Hani bushcraft bıçağı dediği zaman budur. Ha sınırlaması ne? Şimdi bazı markanın ünlü isim de vermeyeyim. Belli bir şekli var. Hı O hı. şekil illa bushcraft olacak diyorlar ama küçük bir bıçak, iş bıçağı, ufak ufak işler Hı hı. yapabiliyorsun. Oyma işleri yapabildiğim bıçak modeli. Skandi dediğimiz ağız kesimi vardır. Hani ustura ağzı gibi bir Hı hı. ağız kesimi vardır. Flat ağız denir ona. O bıçak evet ormanda iş görürken, ip keserken işte ne bileyim ufak ufak böyle mesela kaşık yapacaksın vesaire yapacaksın. Mükemmel bıçak. Hafif olduğu için uzun süre kullanabilirsin. Hı hı. Hani elini yormaz, ağır değildir. Ama ne var? Ormandasın. İşte benim bu zamana kadar kampıma 3 defa ayı geldi. 2 defa kurt sürüsü geldi. Bir tane de yalnız bir kurt geldi. Yaşlı bir kurt geldi. Şimdi elimde çakmak taşı gibi bir tane bıçak var. Şöyle 15 santim ucu olan. Şimdi karşında ayı var. Ha bir şey yapabilecek miyiz ayıya? Tabii ki yapamazsın. Yani Yok. ayı saldırdığı zaman kaçmaya bile şey yapmaz. Senden daha hızlı koşan bir hayvan Hı ama hı. ne var? En azından bir küçük de olsa ihtimali Hı hı. değerlendireceksin. Domuzu hani geliyor gelmiyor demiyorum. Domuz geliyor zaten. Hani domuza özellikle şey yapamazsın. Hani bir bıçakla müdahale etmek çok zor. Domuz çok sert bir hayvandır. Ee, Bıçak göstermemde sakınca var mı? Yok yok. Tamam. Gösterebilirsin. Mesela şöyle bir şey mi göstereyim? Ha, Spear. Mesela uygun bir bıçak. Mesela şu Spear modelim var. Hı hı. Mesela bunların esprisi işte Türkiye'de çift taraflı ağız yasak. Hı O hı. yüzden tek taraflı olmak zorunda. Bunun üstündeki şu sırt sahte ağızdır. Hani keskin değildir. Hı hı. Mesela bunun amacı bir tür mızrak görevi görsün. Hı hı. Benim bütün bıçaklarımın sapı şurada alyan vidalarıyla açılıyor. Hı hı. Otomatikman bu sana şuradaki delik vasıtasıyla bir ağacı yonttuktan sonra yan tarafına koyduğunda bir mızrak oluşturmuş oluyor. Ve Hı bütün hı. bıçakları yapabiliyorsun. Yani şuradaki delik bağlama sırasında sağlamlığı ve bıçağın darbe sırasında kaymasını engellemek amaçlı. Hani Şey orada aklıma geldi. Sen bana bunu ilk söylediğinde tahtayı ortadan da yarıp aslında o hı, yanları çıkartıp ortaya koyup öyle sararım diye düşündüm ben. Öyle bir hayal gücü geliştirdim. çift taraflı da yapabilirsin. Yani Heh. bu şey tamamen pratik zeka. O anda kafana ne geldi, canın nasıl istedi, nasıl sağlam olduğunu düşündün. Hı Böyle hı. mi? Doğru olan odur. Yani burada yanlış, şu yanlış böyle yapılmaz diye kim derse desin. Ya arkadaş ben orada hayatta kalmaya çalışıyorum. Zaten mızrak yapmış domuzun peşine düşmüş. Yani orada yok orası böyle olmaz da işte o iple bu bağlanmaz da. Yani ne bulursan onunla icabında ayakkabının bağını çıkartacaksın, ona bağlayacaksın. Yani Artık yapacak bir sonuçta şey. hayatta kalmaya çalışıyorsun. Amaç Hı hı. burada elindeki her şeyi kullanabilmek. Mesela senin elindeki e, şey bende burada var mı? Burada yok herhalde. Bende var, buradan göstereyim. Evet bence de. Oradan baktığında mesela bunun çift guard kısmı var. Mesela bu bıçak mızrak için daha doğru bir şey. Hı Çünkü hı. geçen de konuşmuştuk hatta. Evet. Mızrak dediğin şey hani karşı tarafta yaptın gerçekten böyle bir şeyle karşılaştın da başına geldi diyelim. Hı hı. e, Dürtme hareketiyle hani karga gibi ileri hareket ettiğinde çok da içeri girmemesi gerekiyor ki çıkartıp ikinciyi vurman lazım. Çünkü hani o canlılar çok kuvvetli hayvanlar. O bir kere vurmakla indiremezsin o hayvanı. Ya da daha çok sinirlendirirsin. O yüzden defalarca belki böyle böyle karga hareketi yapıp sokman lazım. Şimdi bu guard kısımları bıçak girdiğinde daha fazla ileri girmesini engelliyor. Ya da bir Hı hı. mızrak düşün. Gerçekten eski tarihteki Hı mızrakları düşün. hı. Onların da alt tarafında böyle bir açıklık vardır. Ki fazla girmesin diye. Çünkü girdiği zaman çıkartamazsın. Arkadan çıkar bir de. Arkadan çıkar orada bırakırsın. Sonra o zaten ölene kadar seni halleder. Yani öyle bir durum var. Şimdi
İşte o yüzden şimdi bushcraft dediğin zaman işte hani soru işaretleri orada geliyor. Yani tamam, bushcraft da işte neye göre bushcraft? Ben şimdi tek başıma solo kampa gidiyorum. Tüfeğim yok, silahım yok. Ki hani bushcraft'ta zaten silah da hani oluyor ama olmayan bir insansan yapacak bir şey yok, illa yapacağım dedi. Neyle kendini koruyacaksın? Ufacık bir çakı çok bir işe yaramayacaktır. Açık bir net söyleyeyim yani. O yüzden full tank dediğimiz sapı da hani sağlam olan, Hı kırılmayan hı. vesaire bir bıçakla bushcraft'ın bence gitmesinde fayda var. Mesela ben eski dağcıyım. Dağcılığı çok sevemedim. Ben sevemedim. Şimdi birçok kişi de bunu diyecek ki nasıl sevemedin? Sen doğa Hı adamı hı. değil misin? Evet, doğa adamıyım ama ben şunu gördüm. 2000-2500'den sonra orman bitiyor. Ondan sonra dağlarda, çorak arazide yürüyüş başlıyor. Hı hı. Korunacak, saklanacak en ufak bir yerin yok. Ee, ve dağcısın. En hafif malzemeyi götürmek zorundasın. Çünkü yürüyüşte bir gram bile etkiliyor. Ama Türkiye'de yaşıyorsun ki benim Toroslar'da arkadaşım başına geldi. PKK çıktı karşısına. Yani O. siyasi olduklar yapıyor şu anda ama hani diyelim terörist çıktı. Ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Sadece tabii ki tazı gibi koştuğu için bir topuk atmış, kaçmış ve saklanmak için ormanın içine girmiş. Bunlar da ne olduğunu anlamamış ama şimdi belki de yanlış da değerlendirmiş olabilir. İntikal yapan bir askeri ekip birlik de Hı hı. olabilir. Hani bir takım vardır, işte görev yapıyorlardır. O da olabilir ama tabii onun anlattığıyla anlatıyorum. O panikle elinde makinalı silahlarla görünce abi önüme bunlar çıktı. Bir kaçtı dedi. Yarısı palavradır gerçi de. Ondan sonra ama olabilir. O yüzden şimdi dağcılarda mesela çakı işte taşınıyor. Büyük bıçak vesaire Hı hı. taşımıyorlar. Ben o yüzden dedim ki yani kendimi kollayamayacak bir durumda bırakmak istemiyorum. O yüzden de ben mesela dağcılığı bıraktım. Kampçılık hikayesi yani 2500 metreden sonrasında yokum kardeşim dedim Türkçesi. Orman her zaman güvenli alandır dedim kendim Tavrımı için. koydum diyorsun yani. Aynen. Ondan sonra gitmedik. Ya işte bunlar seçim. Sonra survival. Survival çok çok farklı bir durum. Yani hayatı idame bir yapacak bir adam. Tatbikatlar, eğitimler başkadır ama hani çok zor. Mesela uçak düştü. Hadi bıçak yanında mı? Değil. Çünkü zaten Türk Hava Yolları almıyor. Yok. Yani ondan sonra arabayla bir yerden gittin. Survival yapacağın bir şarampole mi yuvarlandın? Zaten polis gelir. İşte bunlar işte fantazilerin hani yavaş yavaş hani gerçek hayatta karşılaştırma ihtimali olmayan ya da çok nadir olacak durumlar. Survival dediğin şey elinde en ufak şeyle hayatta kalmak. İşte bir ip varsa onu değerlendirmek. Yani her şeyi yemek, her şeyi yemek. Yani o çok farklı bir mevzu. Şimdi biz mesela survival eğitimi yaptığımızda şimdi sen ne yedin dersen abi kurbağa, kaplumbağa, yılan, kirpi yani elle tutulan ağza götürebilecek en lezzetlisi de sümüklü böcekti mesela. Yani onu bile yedik. En çirkini Dedi ama hangisiydi? Kirpi miydi? Hangisiydi ya? kirpi çok güzel. Kirpinin eti çok güzel. Valla yılan haz vermedi. Kuru kuruydu. Tahta yermiş gibi bir durum vardı ya da biz beceremedik. O da ayrı konu. Ama bunu da özellikle söylüyorum. Bunlar bir kereye mahsuben yapılan. Yani karşılaşırsak böyle bir olayla biz bunu yapabiliyor muyuz? Biz bunu yiyebiliyor muyuz? Yoksa bir kirpinin canını almak çok hoş bir şey değil. Ama gerçekten biz sürekli dağda olduğun zaman böyle haftalar boyunca 4 gün, 5 Hı gün hı. gerçekten aç kalırsak biz bunu yiyebilir miyiz de öğrenmemiz gerekiyor. Ha, bu dünyada zarar verdiğim bir tane kirpi olmuştur. Onu da arkadaş kesti zaten ben dokunmadım. O da ayrı konu. Ondan sonra kıyamıyorsun çünkü. Hı hı. Ama denedik, yaptık, yedik. Evet, demek ki hayatta kalabiliyoruz. Mesela çam ağacının kabukları vardır, iç kabukları. Hı hı. Çok ciddi miktarda karbonhidrat yapar, şey barındırır. Bu kalın kabuğu altından yaklaşık böyle 1,5 milim kalınlığında bir hattır o. Hı hı. Mesela iyileştir tadı ama yersin, hayatta kalırsın. Yani ölmemek için. Yani dava bu. Şimdi survival budur. Şimdi survival bıçağı mesela benim şu anda yanımda yok survival bıçağı ama e, yaptığım mesela gene sendekine benzer bir modelim var. Gene çift kartlı işte testereli. Onun Hı mesela kılıfına şey takıyorum. Sendeki o magnezyum çubuk hı. bıçak işte şu magnezyum çubuğu takıyorum mesela. Hı hı. E, Bundan sonra bunun arka tarafında mesela sende yok, bende var. Aman Tüfekçi tanrım. bu aparatın altında mesela burada bir
320 elmas bilek taşım var. Ondan Bende sonra niye yok? yapıştırırız. Ondan sonra bilek taşı var. İşte bir tane düdük var. Ha, bu düdük de açıkçası magnezyum çubuğunun kendi düdüğü. Başka düdük de takılabilir esasında oraya. E, Bir de tabii şöyle bir şey var. Ben bıçaklarımı tasarlarken hep böyle kendime. Yani ben kullanacakmışım gibi yapıyorum. Allah. Ondan sonra da işte baktım hoşuma gidiyor. Ha, ben bunu kullanırım ya dedikten sonra işte piyasaya sokma kararı alıyorum. Hani bazı bıçaklarım var, görsen gülmekten ölürsün. İğrenç. Hani o çizdiğinle tasarladığın olmuyor bazı şeyler. Ben Ne kadar şöyle bir güzel şey hissettim. anladım abi o zaman. Şimdi survival bıçağı denilen bıçak benim anladığım acil bir durumda elinde ne varsa survival bıçağıdır. Bence başka hiçbir şey değil. Tabii tabii. Ha şu var. Şimdi isim vereyim. Jungle King'in işte modeli var. İspanyol bıçağı. Jungle King 1, Jungle King 2. Hmm, Adamlar kılıflarını serum lastiği, sapan. Ondan sonra işte ikinci bir bıçak olarak da e, hem zıpkın olarak kullanabileceğin, balık avı kullanabileceğin şekilde ikinci bir bıçak koymuş. Sapını açıyorsun, içerisinde işte yangın şey suya dayanıklı kibrit, işte bir hmm, misina, bir iğne vesaire koyduğum bir boru şeklinde bir sap yapmışlar. Ondan sonra sapın en arkasında pusula var. Evet, işte bu survival niyetli bir bıçak. Hani hmm. esasında biz şimdi survival knife diyoruz ama e, ya bunun yanında bizimki sadece bıçak olarak adledilmesi lazım. Açık ve net, yani şimdi eğri oturalım doğru konuşalım. Gerçek survival bıçağının da böyle olması lazım. Ama bu bıçaklar tırtıklıdır, testerelidir. Ağaç kesip işte barınak yaparken Hmm. düzgün kesitler almak amaçlı. Çünkü baltayla ya da bıçakla kestiğin ağaç çok düzgün kesemezsin. Bir de unutmamak lazım. Survival'da şöyle bir şey var. Yaptığın iş harcadığın enerjiye değmeli. Hmm. Açsın çünkü. Enerjin yok. Az hareket etmelisin. Az dolaşmalısın. Yakın çevrede beslenmelisin. O yüzden de testeresi var diye saatlerce ağaç kesersen ertesi gün sen yoksun. Hani işin gerçek tarafı. Ama ne var? Mesela sapan var. O testereyi ben çok kafama takmam mesela bıçakta. Hmm. Ama mesela içinde sapan var. Serum lastiği koymuşlar. Hmm. E, Birkaç atıştan sonra hemen profesyonel olursun. Sapan zaten çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir oyuncak. Oyuncak mı diyeyim artık, silah demek yanlış. Oyuncak ki Türkiye'de biliyorsun sapanla avlanmak da yasak. Ne yazık ki. Yani sapanın var, dışarı çıkamıyorsun. Tabanca ruhsatı gibi ruhsat mı almamız lazım onu da bilmiyorum ama sapan yasak mesela. Sapanla avlanmak yasak. Neyse. Mesela adam bunu koymuş. Avlanır mısın? Evet avlanırsın. Ne vurursun? Tavşan vurursun. Hmm. Sincap vurursun. Kuş vurursun. E, Yani tabii duran avdır, uçan avdır. Hani ona göre iki tane atarsın. Bir tanesi illaki vurursun. Bir protein kaynağı elde edersin ve az hareket ederek, olduğun yerde, oturduğun Hmm. yerde doğayı izleyerek, hayvanları takip ederek bunu elde edebilirsin. Güzel bir sistem. Ben bunu tabii bıçaklarda, kendi bıçaklarımda yapmak istiyorum ama bazı şeyler teknoloji. Yani Hmm. imalatında CNC gerekiyor. İmalatında işte torna gerekiyor. E, Hmm. Tornalar falan büyük paralar. Yani bir bıçak üreticisi için ciddi Hmm. paralar. Ya çok bir kapitali olacak, ben bunu kafama koydum, ben bunu yapacağım diyeceksin, yapacaksın. Hmm. Ya da yapmayacaksın. Şimdi ben mesela boru şeklinde bir sap yapıp işte bıçağı ona entegre edip bir güzel bir gardla beraber Hmm. ve gerçek survival bıçağı yapmak isterim. Ama Ama torna lazım. ya tornacılarla da konuştum, yapıyorum da iyi bir tornacı, yani daha doğrusu aynı kafada tornacıya ihtiyaç var. Şimdi bunu da niye söylüyorum? Adama diyeceğim ki 10 tane bundan yapmam lazım dediğinde 1 liralık şeye 15 lira diyor. Sonra iş ticari boyutu geçiyor. İnsanlar da sonra diyor ki ya ne pahalı bıçak satıyorsunuz. Anladım. Olay buna geliyor. Evet, bir sorudu ve 20 dakika geçirdik galiba. Ya yani o zaman yani tamam survival bıçak gerçekten doğru donatıldıysa survival bıçak olabilir. Evet. Yanındaki bıçak eyvallah en iyi bıçaktır. Onun yanına koyuyorum abi. Hı hı. Ama outdoor bushcraft olsun. Şimdi bushcraft diye veya kampçılık outdoor bir sürü Instagram sayfası var. Adam gidiyor işte balığı tutmuş taşın üstüne koyuyor. Yarıyor böyle. O izliyorsun. İşte soğanı kesiyor. Şimdi bu Peki bambaşka bir kafa. Neyin varsa onu kullanabilirsin orada. yani en güzel, hatta şöyle söyleyeyim örnek.
Hani bıçaklara sürekli yasaklar geliyor. İşte EDC çantasına koyduğu ufacık çakıya bile adamlar almıyor. Yasak diyor ya. Hı hı. Ya arkadaşım bence dünyanın en tehlikeli bıçak fileto bıçağı. Kasapların kullandığı ince uçlu fileto bıçağı. Tabii Ne ince girdiğini ince. anlarsın, ne çektiğini anlarsın ama serbest. Şimdi bir yemek yaparken kullanacağım bıçak esasında dışarıda tehlikeli. Yani ben onu gördüm mü %100 kaçarım. Zaten bıçak gördüm mü garanti kaçarım da. Onu gördüm mü, ışını gördüm mü kaçarım. Çünkü çok ince, şiş gibi. Adam sallasa birinci kez mi salladı, üçüncü kez mi salladı anlayamazsın bile. Çünkü ilk bıçak girdiğinde anlaşılmaz bazı şeyler. Yani Hı, sinirler yüzeyde bir şey battı zannedersin ama kaçıncı? Bir de o adrenalin yükseldiği zaman insanların vücudundaki o acı hissi de yok oluyor. Hani derler ya deli kuvveti geliyor. O tabii. anda o kuvvet de sana geliyor. Anlamıyorsun. Sonra da ne oluyor? Aa 3-4 yerinden bıçaklanmışsın. Sonra düşüyorsun yere işte. Hani Ne o en iç tehlikeli kanama bıçak. olmuş falan. Tabii. Yani tonlarca buna benzer mevzu vardır yani. O yüzden de hani bıçak abi her şey keser, her şey yapar. Bir tane demir alırsın, kenarına taşa sürtersin, belli bir kesiciliğe getirirsin. O da keskindir, bıçaktır. O da bir işini yapar. Ama tabii konumuz şu esasında. Bir bıçağın sana ne kadar hizmet vereceği, ne kadar süre hizmet vereceği. Daha önce konuştuğumuz konu şuydu. Benim ormanda bıçağım kırılırsa, bir Hı hı. askerin savaş sırasında bıçağı kırılırsa ölürüz. Hayatımız orada tehlikeye girer. Askerin %80 tehlikeye girer. Bir ormanda kamp yapan arkadaşın da %1, %10 ama ihtimaldir girer. Şimdi çok kamp yaptığım için benim böyle kamplarıma hırsızlar girdi. 80 kişilik kampın içerisinde 6-7 kişi böyle sızma tatbikatı yapar gibi Hı hı. eşyalarımızı çalmaya kalktı. Ondan sonra gecenin sabahın 4'ü motosikletle kampa girmeye çabalayan arkadaşlarımız oldu. Karşılarında bizi gördüler ve şok oldular çünkü biz hazırdık. Hı hı. Şimdi izleyicinin bir lafı var. İzleyici daima hazırdır. Biz hep hazırız. Biz nöbetçisiz kalmayız. Yani uyumayız. Sabah aydınlanana kadar bizden kimse uyumaz. 3-4 kişi uyuyorsa 2 kişi en azından ayaktadır. Sabah da onlar kalkar kahvaltı hazırlarken biz yatar uyuruz. Niye? Hazırlıklı olmamız gerekiyor. Yani kamp hazırlıkçısı. Ondan Şöyle, dolayı da hı. Ya şunu pardon buyurun. söyleyecektim. Yani o zaman bu bıçakları tasarlarken ki amacın ya aslında bir bushcraft ya da atıyorum bir ya kampa gittik ben bununla balık temizleyeyim bıçağı değil bu. Yani bu tam anlamıyla ayı geldi bir ümit hayatta kalır mıyım veya kurt geldi Ya, hırsız dadandı. tamamen seçim meselesi. Şimdi çeşitler var. Şöyle mesela ben kampçıyım. Bu bıçağı deniz kenarında balık temizleyemez miyim? Tabii ki temizlerim. Ama ne var? Şimdi evde oturalım doğru konuşalım. Ağır bıçak. Yani şu bıçak 300-380 gram ağırlığında. Hı Ee, işte 5,5-5,7 milim kalınlığında bir bıçak. hı hı. Ağız açısı hani siz de deneme yaparken tüylerinizi alacak Hı kadar hı. keskin. Tüyleri kesecek olan keskin olan bir şey her şeyi keser. Yani kağıdı da keser, işte balığı da keser, eti de keser Hı. vesaire. İşte mesele şu. Bununla mesela bir tane balık kesebilir misin? Tabii ki kesersin. Ama 50 tane balık ayıkla dersem artık bileğin kopar. Ertesi gün bileğin ağrır. Çünkü ağır. Bunun amacı dediğim gibi sert hareketler. İşte kendini güvenlikte tutmak, korumak diyelim bu Hı hı. mevzuda. Kampa gittin barınak yapacaksın. Ağaç keseceksin vesaire yapacaksın. Defalarca kesilmen gerekiyor. Baltan yok diyelim. Hı hı. Rahat bu balta niyetine kullanabilirsin. Baltanın sapları kırılabiliyor. Çünkü biz köyden elimizde baltayla çıkmamışız. Odun keserken baltanın sapını genelde vururuz. Tam balta hani darbe indirdiğin nokta Hı hı. şu baltanın ağzı düşün. Şuraya gelir her zaman. Şu kısım Çat. esasında baltanın tahtasıdır. Çat diye kırarsın. Abi bakarsın elinde sopa eline kalmış. Baltanın ağzı ağaçta kalmış. Hayda dersin. Hadi ayıkla pirincin taşını. İşte o zaman devreye bunlar girmesi gerekiyor. Evet bu daha yorucudur. Ama işini görecek midir? %100 görecektir. Bir de sürekli görecektir. Yani bu kampta da, öbür kampta da, hatta çocuğuna bırakacaksın, çocuğuna da. Hı hı. Bende bazı bıçaklar var 30 yıllık. Şimdi arkadaşlar diyor bıçaklar pahalı vesaire. Benim 89'da tabii 92'de aldığım bıçak şu andaki fiyatı 38 bin lira.
Bugünkü dolar pazarına baktığında ki o zaman ben daha yeni işe falan girmişim böyle 3 kuruş 5 kuruş işte asgari ücret o zamanın parasıyla. Neredeyse bütün asgari ücreti verdiğimi düşün yani. Bir aylık maaşı veriyorsun, bıçak alıyorsun. Ama ne var? Zevkle. Hı Çünkü anlattım sana ilk aldığım bıçak babayla gittik işte ismini vermeyeceğim. hı hı. Bilindik bıçak firması. Aldık kampa gittim. İki tane ağaca vurdum. Ağacın budağı yani bıçağın ortasına kadar yardı. Bıçağı yardı. Ve kestiğim de çam ağacının budağı. Yani meşe ağacı bile değil. Şimdi Soğuk Su Milli Parkı'nda ormanlar genelde çam ağacıdır. Hı Çam hı. ağacıdır. Kuru çamın budağı da serttir ama bir meşe kadar değildir. O bile parçaladı. Sonuçta sonra döndük işte babaya götürdük. Baba bu böyle oldu. Babam aldı spiralle ağzını düzeltti. Ondan sonra gittik bir tane işte fırıncıya. Gitti ona su verdirdi. Nasıl yaptığını da hatırlamıyorum tabii. Küçücük çocuğuz da kafamız o kadar basmıyor. Getirdi nikelaj yaptırdı. Ondan sonra sıfır bana teslim etti. Onunla ben kaç tane bıçak şey yaptım, kamp yaptım. Hiç bana mısın demedi. Adamlar su vermemiş bıçağa. Yani çelik çelik de suyu yok. Şimdi bütün mesele bu. Sonuç itibariyle biraz dağıttım da konuyu. Toparlarsak abi bıçak çeliği iyiyse, sapı elinde kalmıyorsa, kılıfı görevini görüyorsa bıçaktır. Yani bu çok böyle iddialı da konuşmaya gerek yok. Benim bıçağım şöyledir, şöyledir, böyledir demek de Hı çok doğru gelmiyor bana. Ha, ne var? Benim yapmaya çalıştığım şu. Bunca yıldır en aşağı 20'ye yakın bıçak kırmışımdır kampta. hı. Diyecekler ki nasıl? Ben bıçak atmayı seven bir adamım. Atıyorum. Atınca da taşa başa gelince de kırılıyor. E, Böyle zevkle de söylerim. Yani harcarım bıçağı. Harcamak için alıyorum sonuçta. Şimdi bu kadar bıçak tüketen bir adam olarak e, yapmaya çalıştığımda en azından insanlar bir tane bıçakları olsun ama evladilik olsun. Hı Yani hı. kalsın onlardan bir hatıra kalsın. Üstünde kullandığım şeyler çalıntı mal olmasın. Çeliği doğru çelik olsun. Şimdi piyasalarda adam N690 diyor. Adam gidiyor pastanın demirden yapıyor. Sonra şikayet geliyor bu paslandı. Adamı arıyorsun cevap vermiyor. Bu başıma gelen bir şey çünkü. Ben de dolandırıldım bu konuyla ilgili. Hı hı. Ondan sonra zamanında. Sonra işte Kydex. Kydex kılıf çok güzel bir kılıf mıdır? Değildir. Bir deri kılıfı gibi değildir. Deri kılıfın da sıkıntıları vardır ama Kydex bıçağı çizer. Sürekli sokacak sokacak yaparsan tabancayı da çizer mesela. Kydex kılıf, taktik tabanca kılıfları var. İçine kadife kaplıyorlar çizilmesin diye ama kadifenin ömrü en fazla bir ay. Bir ay sonra kadife de gidiyor. Gene plastik geliyor. Bıçak diyorum tabancayı çiziyor mesela. Ama kullanılacak bir bıçak da çizilmeli zaten. Onu da Hı söyleyeyim. hı. Yani bunda bir hatırası kalmalı bıçakta ben bunu yapmıştım demek lazım Yara bence. izleri olacak böyle. Olacak hatıralar orada. Çentik olacak sapta birkaç tane. Ama biz böyle ürünleri eskitmeyi sevmeyen tipler olduğumuz için yani Türk milleti olarak iPhone alırız, kılıf takarız, hiçbir çizik yok, ekran koruyucu, jilet gibi. İşte araba alırız, porselen kaplarız falan. Ya Şimdi eskit bir eskit. bir rakip firmanın bıçağını göstereceğim. Tam 1,5 yıl kullandım. Hani çok da değil kampçılık sürecinde. Hı hı. Şimdi kılıfını gösteriyorum. Halini görüyor musun? Hı hı. Şimdi bıçağı göstereceğim. Bıçak da bu. Hı hı. 1,5 yıl benim kamp bıçağımdı. Yaklaşık olarak 8 yıl önce falan kullandığım bir bıçak. Çok Güzel. bilindik bir markadır. İyi de bir bıçaktır. Hı hı. Ama her tarafı çizik. Kılıfı zaten kendinden geçti. Yani kullandım ben bunu. Şimdi bu emekli ettim koydum. Sonra başka bir bıçak alırım. Sonra ona emekli ederim. Böyle böyle. Benim bütün bıçaklarım kullanılmıştır. Yani koleksiyon Hı hı. bıçak var ama hepsi çiziktir. Çizik olmayan bıçağım yok. Abi güzel. Bence güzel bir sohbet oldu. İlk bölümü böyle yapalım. Daha Tamamdır. sonra böyle haftada bir veya haftada iki bıçaklı sohbetler kaydeder. Videodan sonra da bazı şeyler gelir, sorular gelir, Hı hı. linkler Onları gelir. Bekleriz, yorumlardakileri cevaplarız. Böyle bir akış cevaplarız. yaparız. Ben çok keyif aldım. Umuyorum senin için de güzel bir deneyim Teşekkür oldu. ederim. Süper, süper. Zaten seninle konuşmaktan keyif alıyorum. Bu gece de böyle olmuş olsun. İyi bakalım abim. Ağzına sağlık. Görüşürüz. Kendine iyi bak. İyi akşamlar. İyi akşamlar.